Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz pencereli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe tonlarında normal sıradan patiklik bir ip kullandım. Şişlerimi ise 3 numara böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz böyle. Daha önce ortalama 1,5-2 yıl oldu bu modeli yapmıştım fakat video çok da bir anlaşılır olmamış. Hani çok da izlenmesine rağmen yorumlardan anladığım kadarıyla anlaşılmayan yerleri olmuş. Bu nedenle sil baştan video çekmeye karar verdim. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Gördüğünüz gibi patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok. Çok şık, güzel, zarif bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlayacağız hanımlar. Bu şekilde 12 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmalara başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Sol kenarda da son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılacak. Patiğimizin arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum yine ikinci ilmekten sonra. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı burada. Tekrardan artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar artırmaları sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk 2 ilmeği örüyoruz, artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz, artırıyoruz. Arka yüzde artırma yapmadan ilmekleri tamamen ters örüyoruz. Şimdi hanımlar patik burnu bu şekilde yapılacak. Biz patiğimizin burnunda bu bölümde hanımlar toplamda 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Ardından modele başlayacağız. Şimdi hep birlikte sizlere tarif ettiğim gibi patiğimizin burun kısmını 28 ilmek olana kadar yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunda artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm geldim. Artık artırma yapmayacağız. 28 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Bu bölümde hanımlar bakın toplamda 28 ilmeğimiz vardı. Bu haroşalı ilmeklerimiz 7'şer ilmek. Yani 7'şer tane burada haroşalı ilmeğimiz var. Burgu modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. Ve bu sol ve sağ kenarda da 3'er ilmek var. Bu 3'er ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Burgumuz da yine aynı şekilde. Haroşa ilmeklerimi de ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Öncelikle hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Kenardaki 3 ilmeğim ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi normal düz ördüm. Arka yüzde bunları ters öreceğim. Şimdi 7 ilmek haroşam var. Haroşamı da düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeklik haroşamı ördüm.
Burgumuzu yapacağız şimdi. Burgumuzu da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Burgumuz için 8 ilmeğimizi de düz örüyorum. Şu 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bu sol taraftaki 7 haroşamı da düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardaki 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde. Tamamen düz örgü ördük ön yüzde. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimin yanına ikinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Kenardaki üçer ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorduk. Hemen yanında 7 haroşam var. 7 haroşamı şimdi arka yüzdeyim, düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü 7 ilmekle. Yanında 8 ilmek burgu modelim var. Bunları ters örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen burgumun yanında 7 ilmek haroşam var. 1, 2, bakın haroşalarımı düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 3 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyiz. Bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar yine ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Kenardaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Haroşalarımı da düz örüyorum. Burgumun 8 ilmeği var. Bunu da yine düz örüyorum. Bu şekilde. Hemen burada 7 tane haroşam var. 7 haroşamı da düz örüyorum. Baştan sona ön yüzde şimdi düz örgü uygulaması yapıyoruz. Kalan 3 ilmeğimi de yine ön yüzdeyim. Düz örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm kenardaki. Bakın burada 7 ilmeğim var. 7 haroşamı yine düz örüyorum. Haroşalarımı hemen hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum çünkü. Aradaki 8 ilmeğim burgu. Bunları da yine ters örüyorum. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve kenardaki 7 haroşam var. 7 haroşamı yine düz örüyorum. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7 ve kenardaki 3 ilmeğimi arka yüzdeyim ters örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde şöyle baktığımız anda buralarda ikişer diş haroşamız oluştu. 2 diş haroşa oluşunca burgumuzu yapıyoruz hanımlar. 2 diş haroşada burgumuz yapılacak. Öncelikle yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğim ön yüzdeyim, düz örüyorum. 7 haroşamı da yine düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından burgumu yapacağım. Burgumuz için 8 ilmek vardı. 4'er ilmek olacak şekilde gruplandırarak burgumu yapacağım. Bakın şimdi ilk 4 ilmeğim var. Bu ilk 4 ilmeğim de şu ikinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde şöyle alıyorum. İlk ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Ardından ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Bu şekilde ilk burgumuzu sağa doğru yaptık. Şimdi ikinci 4 ilmek üzerinden burgumuzu yapacağız. Burada da ilk ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yine yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Bakın ikinci ikili ilmeğim arkadan geliyor. İlk ikili ilmeğim de önden gelecek şekilde şöyle sola doğru burgu yapıyorum ve bu ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Burgumuzu bu şekilde yaptık hanımlar. İlk burgumuzu yaptık. Şimdi 7 haroşamı yine düz öreceğim. Yanındaki 3 ilmeğim var. Ön yüzdeyim. Yine bunları da düz örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde kenardaki 3 ilmeğim ters örülüyor. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek. 7 haroşamı yine düz öreceğim. Şu 4, 5, 6, 7. Şimdi burgumuzda hanımlar arka yüzde yine 8 ilmeğimi ters örüyorum. Burgu ilmeklerimi tamamen ters olarak örüyorum. Şu şekilde 7 ve şu 8. ilmeğim. Burgu ilmeklerimi ters olarak ördüm. Hemen yanındaki 7 haroşamı yine düz öreceğim. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum.
Şimdi tekrar geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Bakın burgumuzu yaptık. Burada da 3 diş haroşamız oldu. Her 3 diş haroşada bir pencerelerimizi açacağız hanımlar. Ön yüzde haroşalı ilmekleri keseceğiz. Arka yüzde tekrardan ilmek takacağız. Şimdi öncelikle kenardaki 3 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2 ve 3. ilmeğim. Şimdi 7 haroşa ilmeğimi keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak bakın kesiyorum. Şu birinci ilmeğim, 7 ilmek keseceğim buradan. Şu ikinci kesimim, şu üçüncü, şu dördüncü, şu beşinci, şu altıncı, 7. ilmeği keserken bakın hanımlar, burgumun ilk ilmeğine denk geliyor. Burada bozuk bir görüntü oluşmasın diye bu burgumdaki ilk ilmeği alıyorum. Kesim yaptığım ilmeğin önüne şöyle bıraktım. 7. ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Böyle. Bakın burgumuzun ilmeği bozulmuyor burada bu şekilde. Şimdi burgumun ilmeklerini, devamında gelen ilmekleri düz öreceğim. Bakın şu ikinci ilmek 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki 8 haroşayı da 7 haroşayı da yine keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim, şu ikinci kesimim, üçüncü kesimim, dördüncü, 5. 6 ve yine 7.'yi keserken bakın burada düz ilmek bozulmasın diye kesim yaptığım ilmeğimin önüne şu düz ilmeğimi şöyle bırakıyorum. İkisini birlikte şöyle kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilk penceremizi burada açtık hanımlar. İlk penceremiz açıldı görüldüğü üzere. Ön yüzde pencere açtık. Şimdi arka yüzde hanımlar kestiğimiz ilmeklerimizi geri toplayacağız. Arka yüzdeyim şu anda. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ve 3. ilmeğimi ters ördüm. 7 ilmek kesmiştik. Şimdi arka yüzde 7 ilmek atacağım. Bakın ipi parmağıma dolayarak ilmek atıyorum. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi attım. Kestiğim haroşa ilmeklerimi geri attım. Bu 7 ilmeği yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Ortada 8 ilmek vardı burgumuz için. Bu 8 ilmeğimi yine arka yüzdeyim ters öreceğim. Bu şekilde 8 ilmeğim ters örülüyor. Tekrardan buraya da yine 7 ilmek atacağım pencereyi kapatmak için. Şu 1. ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek attım hanımlar. Penceremi kapattım. Şimdi kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın penceremiz kapandı. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Burgumuzdaki 8 ilmeği ön yüzdeyiz düz öreceğiz. Yanlardaki 3'er ilmek düz örülecek yine. Ve haroşalarımızı da yine düz öreceğiz. Şöyle ki yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ve 3. ilmeğim ön yüzdeyim düz ördüm. Bu attığımız 7 ilmek haroşalarımı da yine düz örüyorum. Bakın 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. haroşam 5, 6, 7. 7 ilmeği ördüm. Burgumun 8 ilmeğini de yine ön yüzdeyim düz örüyorum. Tekrar haroşamın 7 ilmeği var. Attığım ilmek. Şu 2. ilmeğim. 3. 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı da düz ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi ters öreceğim. Tekrardan 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şu 4, 5, 6 ve 7. Aradaki burgumun 8 ilmeğini ters örüyorum arka yüzde. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tekrardan bu 7 haroşama geldim. Yine bu 7 haroşam düz örülüyor. 4, 5, 6 ve 7. haroşam. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşa olunca burgu yapacaktık. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar yine yanlardaki ilmekler düz, burgumuz düz, haroşalarımız düz olacak. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine düz olarak örelim, gelelim.
İlmeklerin hepsini düz ördüm hanımlar. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi daha ters ördüm. 7 haroşamı düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aradaki burgumun 8 ilmeğini ters örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Tekrardan 7 haroşamı düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Baktığımız anda bakın şurada da 1, 2. 2 diş haroşamız oldu. 2 diş haroşada burgu yapıyorduk. Şimdi burgumuzu yapacağız yine. Öncelikle yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz ördüm. 7 haroşamı da düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından şimdi burgumu yapıyorum hanımlar. 2 diş haroşada burgu yapıyorduk. Şimdi tekrardan bakın 8 ilmeğimin ilk dörtlü ilmeği var. Bu ikinci ikili ilmeğimi önden gelecek şekilde, ilk ikili ilmeğimi de şöyle arkadan gelecek şekilde ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Tekrardan ikinci dörtlü ilmeğime geldim. Burada da hanımlar ikinci ikili ilmeğim arkadan gelecek şekilde bakın. İlk ikili ilmeğimi de şöyle önden gelecek şekilde yine yer değiştirdim. Ve sırasıyla yer değiştirdim. İlmeklerimi düz örüyorum. Burada da yine burgumuzu tamamladık. 7 haroşamı yine düz öreceğim. Kalan 3 ilmeğimi de ön yüzeyim düz örüyorum. Bu şekilde. İkinci burgumuz da böylece yapıldı hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. 7 haroşamı düz öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burgumun 8 ilmeğini arka yüzdeyim ters öreceğim. Şu ikinci, üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrardan haroşam var. 7 haroşamı düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve kenardaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada 3 diş haroşamız oluştu. Şurada 1, 2, 3 diş. Gördüğünüz gibi. Hanımlar 2 diş haroşa olunca burgu yapıyorduk. 3. diş haroşada çünkü bakın bu kenarlardaki şu kemerlerimiz, pencere aralarındaki kemerlerimiz 3 diş haroşadan oluşuyor. 3. diş haroşada kemerlerimizi açacağız. Yine kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Tekrardan şöyle penceremizi açmak için öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Şimdi 7 haroşamı keseceğim yine. Bakın 1 ilmekleri ikişer ikişer topluyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimi keserken şu burgumun ilk ilmeğini alıyorum. Kesim yaptığım ilmeğin önüne şöyle bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. 7. kesimimi böyle yaptım. Şimdi burgumun ilmeklerini düz öreceğim. Bakın şu ikinci ilmek. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrardan buradaki 7 haroşamı keseceğim. Şu birinci kesimim. İkinci kesimim. Üçüncü kesimim. Dördüncü. 5. 6 ve yine 7. ilmeği keserken sıradaki şu düz ilmeği son kesim yaptım ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini kesiyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar ikinci penceremizi de açtık. Gördüğünüz gibi. Tekrar arka yüzde yapacağımız işlem şu pencerelerimizi kapatacağız hanımlar. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Tekrar buraya 7 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonrasında aradaki burgumun 8 ilmeğini ters örüyorum. Diğer penceremi kapatmak için de yine bu tarafa da 7 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
7 ilmek attım. Şişimde kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar bakın ön yüzdeyiz. İkinci penceremiz de oluştu. Yine devam edeceğiz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bu arada keroşe ilmekler dahil, burgu dahil, son 3 ilmek dahil sıra sonuna kadar düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine kenardaki 3 ilmeğimi ters. Aradaki 7 ilmeğim haroşam düz. 3, 4, 5, 6, 7. Burgumun 8 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Şu 3. 4. 5, 6, 7, 8. Tekrardan 7 haroşamı düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve kalan kenardaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Baktığımız anda hanımlar burada yine bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşa olunca burgu yapacaktık. Yine ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. İlmeklerimi düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. 7 haroşamı düz öreceğim yine. 3, 4, 5, 6, 7. Burgumun 8 ilmeğini ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tekrar kenardaki 7 haroşamı düz örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenardaki son 3 ilmeğim ters örülüyor. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle bakıyoruz. Burada yine 2 diş haroşa oldu kemer bölümünde. Bu demek oluyor ki 3. burgumuzu da yapacağız burada. Yapalım birlikte. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ve 3. ilmeğimi düz ördüm. Yine 7 haroşamı da düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burgumu yapacağım. İlk 4'lü ilmeğim üzerinden. Bu ilk ikili ilmeği, ikinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de şöyle arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bu yer değiştirdiğim 4 ilmeği düz olarak örüyorum sırasıyla. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü, şu da dördüncü. Ardından diğer dörtlü grup üzerinden burgu yapacağım. İkinci ikili ilmeğim şöyle arkadan gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de önden gelecek şekilde yine yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bu şekil. Şimdi yanındaki 7 ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi yine düz örüyorum ön yüzde olduğum için. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğim 2. ve 3. ilmeğim ters. Yanında 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burgumun 8 ilmeğini arka yüzde yine ters öreceğim. Şu 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. ilmeğim. Tekrardan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Burada şimdi de 3 diş haroşa oluştu. Tekrar pencerelerimizi açacağız. Yine bu penceremizi de birlikte açalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ve 3. ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 7 ilmek keseceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, şu 6 ve 7. ilmekte şöyle kesim yapıyorduk. İlk yandaki hemen düz ilmeği kesim yaptım ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini kesiyorum. Ardından ortadaki burgu ilmeklerimiz düz örülüyor. Bakın bu 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu sol taraftaki haroşaları keseceğiz. 7 haroşayı. 1. kesimim. 2. kesimim. 3. 4. 5. 6. ve 7.yi keserken hemen önündeki düz ilmeği kesim yaptığım ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini kesiyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum.
Bakın hanımlar, 3. pencereyi de açtık. Arka yüzde yine pencereleri kapatacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ters ördüm. 7 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ortada 8 ilmeğim var. Ortadaki 8 ilmeğimi arka yüzdeyim. Ters örüyorum. Burgumun 8 ilmeği bu. Ardından yine 7 ilmek atacağım buraya. Pencere kapatmak için. 1, 2, 3, 4, 5, şu 6 ve 1 ilmek daha atıyorum. 7. Şimdi kalan 3 ilmeğimi de yine ters örüyorum. 3. penceremizde hanımlar bakın bu şekilde kapattık. Gördüğünüz gibi yapacağımız işlem artık belli. Şu kenarda 2 diş haroşa olunca burgu yapıyoruz. 3 diş haroşa olunca penceremizi açıyoruz. Bak, kafanız karışmasın diye ilk 3 pencereyi gösterdim. Toplamda biz buraya 4 tane pencere yaptık. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada 2 diş haroşa olunca ortaya burgu yapacağız. 3 diş haroşamız olunca hanımlar 4. penceremizi açacağız. Ardından 4. penceremizi hanımlar kapatalım, gelelim. Sonrasında bilek ayrımını birlikte yapacağız. Evet hanımlar, bakın 4. Penceremi açtım. Arka yüzde de yine penceremi kapattım, geldim. Artık pencere olayımız bitti. Şimdi hanımlar yine buradaki 7'şer ilmek haroşamız haroşa örülecek. Diğer ilmekler düz olarak örülecek bu şekilde. Kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Buraya atmış olduğum 7 haroşamı örüyorum şimdi de. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Yine burgumun 8 ilmeğini ön yüzeyim düz öreceğim. Tekrardan 7 ilmek haroşam var kenarda. 7 haroşamı da örüyorum. Ve kenardaki 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yani sıra sonuna kadar ilmekleri tekrar düz ördük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine sadece haroşalarımızı düz öreceğiz. Diğer ilmekler ters örülecek. Bakın 7 haroşamı düz örüyorum yine. Şu 4, 5, 6, 7. Burgumun 8 ilmeği var. Bu 8 ilmeğimi ters örüyorum. Şu şekilde 5 oldu. 6, 7, 8. Tekrardan bu kenardaki 7 haroşamı düz örüyorum. 4, 5, 6, 7 ve kalan 3 ilmeğim ters. Bu şekilde hanımlar 4. pencereden sonra şurada bir diş haroşa olacak şekilde ördük. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 28 ilmek vardı. 14 14 ikiye ayıracağız. Önce sağ kenar, sonra da sol kenar yapacağız. Yani önce şu kenarı yapacağız. Şu kenarımızda hanımlar yine bu bölümde kenardaki 3 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Kalan 11 ilmek haroşa olacak. Şöyle ki ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğim ön yüzdeyim düz ördüm. Toplam 14 olacak. Sayarak gidelim. 3 ilmek örmüştüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini yer değiştirerek örüyorum. Bu şekilde. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi bu sol taraftaki 14 ilmek bekleyecek. Benim gibi yedek işiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek bu soldaki 14 ilmeğin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Bu aşamada bu kenardaki ilk 11 ilmek haroşa olacak. Bu en kenardaki 3 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 11 ilmek haroşa öreceğim. Yani düz örüyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 3 ilmek kaldı. Arka yüzde bu son 3 ilmeği ters örüyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Yine ön yüzdeyim. Kenardaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu bölümdeki 11 haroşamı yine düz öreceğim. Ön yüzde ilmekleri tamamen düz örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz, yani haroşa öreceğim. Son 3 ilmeğimi arka yüzde olduğumuz için ters öreceğim. Patiğimizin sağ kenarı hanımlar bu şekilde yapılacak. Bakın son 3 ilmeğimi ters örüyorum.
Şöyle baktığımız anda hanımlar şu burgudan itibaren, şuradan itibaren baktığımız anda şurada. Bakın burgunun üzerinde 2 diş haroşa oldu. Ben bu patiğimin arka bölümüne, şu burgudan sonraki şu bölüme toplamda 14 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada hanımlar ölçüyü şöyle alın. Bakın patiğin ayak burnundan itibaren tutarak şöyle patiğinizi alın. Bu yan bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını örelim gelelim, ardından sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 14 diş haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada emin olun diye sizlere ucundan itibaren şöyle tutarak bir ölçüyü vereyim. Bakın zaten bakın haroşa esnek bir örgü türü burası. Bunu da göz önünde bulundurun. Şöyle. Burundan itibaren mezuramı sıfırlayarak bakın ölçüyorum. Ortalama şöyle bakınca 20 santim olması lazım. Ölçerek yapmıştım. Evet, 20 santim kadar bu bölümü ördüm ben. Şimdi hanımlar ipimi bilek bölümünde değil de sağ kenarda bıraktım. Bu ilmeklerim kaçmasın diye bu ilmeklerimin içinden bir tığ yardımıyla ip geçireceğim. Hani yedek işiniz varsa burada şişiniz bekleyebilir. Ama ben yedek işim olmasına rağmen yine de ip geçireceğim. Çünkü patiğimin tabanını örerken böyle şişler elime takılmasın, rahat örebileyim diye böyle yapıyorum. Sonrasında topuk bölümüne geldiğimizde bu ilmeklerimizi tekrar şişimize takacağız ve patiğimizin topuk bölümünü örerken yeniden bu ilmekleri kullanacağız. Şimdilik bu ilmeklerimiz bu ipte takılı olarak şöyle bekleyecek. Şöyle buradaki ipimin ucunda hanımlar şu pembe ipimi bir miktar, şöyle küçük bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi sol kenara başlayacağız. Sol kenara da hanımlar yine bilek ayrımı yaptığımız yerden itibaren başlıyoruz. Burada da ilk 11 ilmek haroşa olacak. Bu sol taraftaki 3 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Şimdi ilk 11 ilmeğimi haroşamı düz olarak öreceğim. Hemen kenara 2 ilmek ördükten sonra pembe ipimin ucunu kendisine bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Devam ediyorum. Şu 3. haroşa ilmeğim. Gördüğünüz gibi şu 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve kenardaki 3 ilmeğimi ön yüzdeyim düz öreceğim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bu kenardaki 11 haroşa ilmeğimi yine düz öreceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Şöyle baktığımız anda şu bölümde de hanımlar bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara toplam 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da eşit olması için 14 diş haroşa yapacağım. Şimdi hep birlikte patiğimizin sol kenarını da sağ kenar ile eşit olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu sol kenarında ördüm 14 diş haroşa olacak şekilde. En son 14 diş haroşadan sonra ön yüzde ilmeklerimi tekrar ördüm. İpim bu sol tarafta kaldı. Bu bilek bölümünde kalmıyor. Tekrardan diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimin içinden yine bir tığ yardımıyla ip geçireceğim. Tekrar diğer tarafta olduğu gibi yine burada da bu ilmeklerimizi topuk bölümüne gelince kullanacağız. Şöyle küçük bir ip geçiriyorum. Maksat ilmekler kaçmasın burada. Şöyle ipimin ucunu bağlayacağım buraya. Bu şekilde. Yine pembe ipimi de kenarda küçük bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum hanımlar. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi taban bölümünü yapacağız. Burundan başlayarak başlangıçta şöyle küçük bir ipimiz kalmıştı. Tekrar ipimi yine buraya bağlayarak patiğimin tabanına geçeceğim. Hanımlar patiğimize burun kısmından 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığımız yerden tekrar ön yüzde 12 ilmek çıkaracağız. Hemen bakın ilk ilmeğimizin geldiği yer belli. Şurası bakın ipimizin geldiği yer şu başlangıç yerimiz. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. Bunu şişime takıyorum. Sırasıyla bu başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartacağız ve ilmeği şişimize takacağız. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şu 6 oldu. 7, 8, şu 9. Devam ediyorum. Şu 10. ilmeğim. Şu 11. Ve son kez şu kenara da girerek bir ilmek. Buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 12 sayalım. 3, 6, 9, 12. Şimdi geri dönüyorum hanımlar.
Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Patiğimizin bu bölümünde de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek ve ilmek sayılarımız da artacak. Şöyle ki burada V şeklinde kenar ilmek yerlerimiz görünüyor hanımlar. Bakın şuralarda. Bu ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek bu sağ kenardan bir ilmek çıkarttım. Bu yanlardan ilmekler çıkaracağız artık. Bu ilmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan çıkaracağız. İlmeğimi çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. Kalan 12 ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir ilmek de sağdan çıkarttım. Şu anda 13 ilmeğim oldu şişimde. Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu sol kenardan bakın ki ilk kenar ilmek yerim şurada V şeklinde. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemi arka yüzde yok. Sadece ön yüzde var. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Sağ kenardan yine ilmek çıkaracağım. Aynı yere tekrar girmiyorum ya da bir tane kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine de girmiyorum. Sırasıyla bir sonraki kenar ilmek yerine giriyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. Böylece hanımlar 15 ilmeğimiz oldu şişimizde. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. 15 ilmek oldu. İlmeklerimi şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından da sol kenardan bir ilmek çıkaracağım. Böylece 16 ilmeğimiz olacak. Bakın buradan da yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkarttım. 16 ilmek oldu. Arka yüzdeyiz, yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde patiğimizin tabanı örülecek. İlmek sayılarımızda artış gösteriyor bu arada. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerim bakın şurada. Buraya girerek bir ilmek çıkarttım. Şimdi 17 ilmek oldu. Diğer ilmeklerimi yine sırasıyla düz örüyorum ön yüzde. Ardından sol kenardan da bir ilmek çıkaracağım. Böylece 18 ilmek olacak. Bu şekilde. Bakın hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sol kenara da girerek bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu ilmek çıkartma işlemine 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin alt bölümünü de, yani üstteki desenli bölümünde 28 ilmek olarak yapmıştık. Şimdi hep birlikte 28 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. Bu aşamada ilk 27. ilmeğimi sağ kenardan, 27. sonuncu ilmeğimi sol kenardan çıkarttım. Artık 28 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şimdi 27 ilmeğimiz kaldı. Geri döndüm. Ön yüzde yine ilmek çıkartacağız. Böylece tekrar 28 ilmeğimiz olacak. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrardan 28 ilmeğimiz oluyor. Hemen ipimi düzelteyim. Şöyle. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Bu defa ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Artık ilmek artışı olmayacak. Patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak örülecek. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve yine burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartıyorum hemen şuradan. Yine burada da tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim.
Yine kenar ilmeğimi aldım. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten keseceğiz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Patiğimizin tabanı böyle örülecek. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Tersten kesimimi yapıyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar, yine ilmek çıkarttım. Yine diğer ilmeklerimi ön yüzde son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini ön yüzde olduğum için düzden kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak bu şekilde örülecek. Biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şu şekilde tabanımızı öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını 28 ilmek olarak sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim, ardından topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. İlk ilmeğimi sağ kenardan, ikinci ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi bu ipe takılı olan ilmeklerimiz vardı. Bu ilmeklerimi şişime alacağım. Topuk bölümüne geldik çünkü artık bu ilmeklerimizi kullanacağız. Sırasıyla ilmeklerimi şişime takıyorum. Ardından şu ipimi de çekeceğim. Hemen şurada kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı. Bunu ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Şimdi geri dönmeyeceğiz hanımlar. Buradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Şu kenardaki 3 düz ilmeğimi ördüm. Yine buradaki 11 haroşamı haroşa olarak öreceğim hanımlar, düz olarak. Topuk bölümünde haroşa ilmeklerimiz yine haroşa olarak örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 11 haroşamı öreceğim. Evet, haroşalarımı ördüm. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim. Sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim hanımlar. Artık ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak. Patiğimizin taban bölümünde 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda ipe takılı 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi tek şişte toplanınca ilmek sayımız toplam 56 olacak. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyorum şu an. Ardından diğer taraftaki ilmekleri de şişime takacağım. Onları da öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrardan bakın şurada ipimizi açacağım. Bu ilmeklerimi de yine şöyle şişime takacağım. Sonra bunları da yine öreceğim. Sırasıyla ip içindeyken takıyorum ki ilmekler kaçmasın diye. İlmekleri taktıktan sonra ipi çekiyorum. Şöyle yine ipimi çekiyorum. Arka tarafa doğru bir düğüm atacağım. Şuraya ipimizin ucunu, düğüm ön yüzde görünmesin diye arkaya doğru şöyle düğümümü atıyorum. Şimdi bu 14 ilmeği de öreceğim. Bu kenardaki ilk 3 ilmeğim ters. Bu şekilde. Ve son 11 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Sonuncu ilmeğime kadar öreceğim. Bu şekilde. Şimdi şişimizde toplamda hanımlar 56 ilmeğimiz var. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bu 24 ilmek ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle bir tane küçük ipi takayım şuraya. Yeri belli olsun diye şöyle 24 ilmeği ayırdık. Şimdi topuk kesimine başlayacağız kesimlerimizi. Yine 11 haroşamız haroşa olarak örülecek hanımlar. Bu şekilde öncelikle 11 haroşamı öreceğim. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 11 haroşamı örmüştüm. 12, 13, 14,
15, şu ipimizin ucunda gizleyerek götürelim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Zaten bu tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için arada kalan ilmeklere baktığımızda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bu ilk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 11 ilmeğim haroşa olduğu için son 11 ilmeğimi düz olarak öreceğim hanımlar. Bakın son 11 ilmeğime geldim haroşalarımı. Haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Yine öncelikle 11 haroşamı örüyorum. Bakın haroşalarımı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de şu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. İlmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüze tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Yani şu işaretleyene kadar kesimimizi yapacağız. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu işaretleyene kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi bu işaretlere kadar ördüm geldim. Bakın şu şekilde topuğumuz oluştu. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun herhangi bir tığ aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği İlk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi alıyorum. Sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Burada 3 ilmeğimiz var. Üçünü birlikte topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bakalım. Şöyle sıkılayarak ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bakalım topuğumuza. İşte hanımlar patiğimizin topuğu bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok temiz oldu. Patiğimiz bitti hanımlar. Patiğimizi bir de hemen manken ayağıma giydireyim. Birlikte ayağımızda bakalım. Çünkü bu tarz modeller ayakta çok daha iyi gösteriyor kendini. Çok şık güzel bir model oldu. Hani ilk yaptığım videodan anlamayanlar inşallah şimdiki şu anki videomdan anlarlar. Şöyle güzelce manken ayağıma da giydirdim. Bakın hanımlar birlikte yaptığımız patiğimiz çok şık, güzel, dikişsiz, hoş bir model oldu. Görüntü itibariyle de 5 şiş patik ile birebir aynı. Model bu. Şimdi hanımlar bir de soruluyor. Bir ip yetiyor mu diye. Ne kadar ip gidiyor diye. Bakın hemen şöyle ipimi de göstereyim. Bir tam ipten başlamıştım. Bu kadar ipim de arttı. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.